Para vermeyip giden var mıdır Merkep Efendi? Al. İşte yüzüğün Kasım ağam. Uzat parmağını, uzat. Bir daha da çıkarma parmağından. Nerededir bu Gümüştekin fitnecisi? Belli ki korkup kaçmıştır ağam. Ne durursunuz bile? Çıkın dökün ne varsa! Bundan böyle herkes haddini bilecek. Bilmeyen varsa bildireceğiz. Ulan imansızlar! Allah'tan korkun bre! Ne istersiniz bir garibanın ekmek teknesinden? Gariban ise garibanlığını bilecek. Ağzını tutacak. Herkes işine baksın bayrama. Sizin işiniz yakıp yıkmaksa bizim işimiz yaktırmamak, yıktırmamak. Neyle yapacaksınız onu? Diliniz ile mi? Dağıtın ne varsa! Biz aldığımız emri biliriz bayrama. Kılıcımızı kınından çektirmeyin. Ne o? Kılıç mı sallar beyin kolcuları ayilere? İyi o vakit. Önce benim boynumu vurun. Sara! Düşündük ki madem Adem Efendi yolunuza yoldaş olayım der, hep seyretmek ile olmaz. Sırrımız var, aşikarımız var. O vakit yolumuzun adabını, edebini, usulünü bilmesi gerektir. Yola usulsüz çıkılmaz. Neye inanırız? Usulsüz vusul olmaz. İşte bu sebeple Adem Efendi'yi sana bende vermeye karar kıldık. Bundan böyle Adem Efendi boş bir küptür. Sen ne ile doldurur isen onun ile dolar. Uzun lafın kısası şeyhim, bu dergah onca köylünün ocağını tüttürür madem,
bizim de çorbada tuzumuz olmalı. Karar kıldık ki dergahımızın vakfiyeleri, ekilip dikilen cümle arazisi vergiden muaf ola. Dergahımızdan her ne şart altında olur ise ola, tek akçe dahi vergi alınmaya. Bak Kasım'ım, bu kış kazanımız kaynamaz deridin buğday fiyatını düşük bulanda. İşte beyimiz eksik olmasın, vergi almayalım der. Lütfederler şeyhim. Ortakçı köylü pek memnun kalır. Öyle ya, dergahımıza yakın durmanın bir kazancı olsa gerek değil mi? Öteki ahali vergi altında inler iken, dergahımızın vakfiyesini ekip biçenler bu ne bolluk değil şükretmeli. Elbet bir farkı olmalı müridanımızın değil mi? Bana sorar iseniz hırsızlık yapan da dergahtanız diyen de affola. Eşkıyalık yapan, cana kasteden. Hazır madem ki farkımız ola, ibadetleri de seyrekleştiriverelim çevremize. Hakikatte imtiyaz tanımışız, şeriatta mı tanımayacağız? O kadar farkımız ola elbet. Bizler aciz fakirleriz Argun Bey. Bir sıfatımız yoktur. Halk içinden bir halkız. Halkın yediğin yer, çektiğin çekeriz. Halkın cümlesi vergiden muaf ise muaf, mükellef ise mükellefiz. Cevabımızı vermişiz madem. Eğer başkaca bir husus yoksa... Buyur geç hele. Hoş geldin kardeşlerim. Buyur. Akşamınız hayır olsun bacım Sultan Hatun. Cümlemizin inşallah. Hoş gelmişsiniz. Hoş görmüşüz. Çok selam edin Zahide'ye. Ve aleykümselam. Bir diyeceğiniz var ise Eksik olmayın. Selam edin sade. Akşamınız hayır olsun. iyi o vakit Yunus Efendi. Yolcu yolunda gerektir. Sanmayın ki şeyhimiz size mahsus böyle davranır. Kişiye değil, esasa dairdir söyledikleri. Kişiler değişse de sözleri değişmez şeyhimizin. Der ki, biz adil olanın türküsünü çığırırız. Doğru söyler. İsabet buyurur şeyhimiz. Ha bu arada o mesele hallolunmuştur Yunus Efendi. Gümüştekini ve dahi babasını affeylemişizdir. Oğlu dükkanını, babası değirmenini açalar.
nasılcasınız canlar desem, dersiniz ki bu Tapduk Emre de iyice ihtiyarlayıverdi artık. Estağfurullah. Kıyamet kopar, nasılcasınız der. Biliriz ağalar halınız. Halınız da biliriz, derdiniz de biliriz. Zulme karşı susan dilsiz şeytandır. Onu dahi biliriz. Bilip de yapmayan şeytanın ta kendisidir. Onu hiç unutmayız. O adaletin ete kemiğe bürünmüş, Ömer diye görünmüş temsiliydi. Eşsiz adalet anlayışı ile dünya tarihinde benzeri görülmeyen adalet misalleri verdi. Yardıma muhtaç olan herkese maaş bağlayıverdi. Koca halifedir ama yamalı gömlek giyer, dul kadınların evine sırtında su taşır, çıplak döşemede yatıp uyur, develeri kendi eliyle kaşağılayıp temizler idi. Halifeliği süresince geceleri sokak sokak dolaşır, herkesin şikayetlerini dinler, halkın dertlerine çözüm getirir idi. Çok güzel konuşur, hikmetli sözler eder idi. Mert ve doğru sözlü olanları sever, kendini eleştirseler bile onlara gücenmez idi. Gücünü gücenmeye harcamaz idi. İşte yine halka hitap ettiği bir gün yanlış işler yapar ise kendisine nasıl davranacaklarını sormuş idi. Halktan biri hemen ayağa kalkarak seni kılıcımızla doğrulturuz dedi. Hazreti Ömer adamın cesaretini denemek için benim hakkımda böyle konuşmaya nasıl cüret edersin diye sormuş. O adam da gözünü kırpmadan evet bu sözleri senin için söylerim. Halifesin deyi de senden bir korkum yoktur demesine pek sevinmiş ve Allah'a şükürler olsun ki yanlış yola sapacak olur isem halkımın içinde beni kılıcıyla doğrultacak kimseler var demiş idi. Bunlar olmuş bitmiş. Hikaye değil canlar. Oluşta, bitişte daimi. Mütemadiyen olur, mütemadiyen ölür. Diriye adalet gerektir. Adalet olmayan yerde hayat olmaz. Her deliğinden içeri kan akar. Ama biz isteriz ki şerbetler, ballar aka. Sulhte hayır vardır. Niçin peki? Savaş ayırır. İkiliğe, çokluğa sebep olur. Sulh birler. Biz vahdet ehliyiz. Vahdete inanan sulhe inanır. Evvela barış. Değil mi ki İslam barış demek? O vakit dinimizin adı dahi barış. Ayrı yok, gayrı yok. Cümlemiz biriz, cümlemiz tek. Murat sulh üzere olmalı elbet. Ama zalime mazlum demek mazluma zulümdür. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Yunusam. Yunusam. Sabahın hayrola İsmail Efendi. Sen evlenmeyecek misin bre? Nereden çıktı şimdi o? Sen yaşlı adam. Bekar mı olur? Dergâhta dervişandan ben yaşta kimse yok mudur? Dervişler evlenmez o vakit. Yazgısında varsa evlenir elbet. Neden evlenmez olsun? Bacım Sultan Avam da bekardır. Beni alan olursa yaşar der. Bacım Sultan Aban mı öyle der? Ben ona demiş idim. Seni alan yaşar. O da alan olur ise der. Neden alan olmasın ki? Hemi güzellerin güzeli. Hemi gönlü genişlerin genişi. Bacım Sultan Avam. Öyledir elbet. Başka türlüsü beklenir mi ola şeyhimizin ailesinden? Sen var git hadi. Ben de hazırlanır çıkarım. Sabahınız hayır olsun. Akıbetimiz ayrı olsun. Akşamdan yaymış da küpe doldur dedim ben de. İsmail istedi diyen de. Ne dedi ki İsmail size? Yunus ağam ayran ister demiştir. Ben de şaşırdım sabah vakti ama... ...içi yanar ille de ister diyen de. Belli ki eğleşmek, oyun oynamak istemiş İsmail sizinle. Çocuktur, günahı olmaz. Öyle elbet. Bıraksan ne haylaz. Pek düşkündür eğlenceye. Her neredeyse orayı oyun alanı eder kendine. Yunus'um. Hele gel yürüyelim. Az taze hava alalım nasibimizden. Ne dikilirsin sabahın körü kapımızda? Şeyhimiz size teslim etmiştir. Tepemizde dikilesin de iyi mi teslim etmiştir? Bir abdestimizi alalım, şeytanımız dağıla. Namazımızı eda edelim, sonrası sonra. Şeyhimiz buyurmuşlar mıdır Pirdaş? Dışarı çıkmışlardır Kasım Efendi. Dışarı mı? Yanında kim ola o vakit? Yunus Efendi ile bir dolanırız dediydi. Yunus mu? Meselenin farkına varan da evvelinden Gümüştekin Efendi'yi Ankara'ya göndermiş idim şeyhim. İyi etmişsin Yunus'um. İyi düşünmüş. Dahi iyi tatbik etmişsin. Hele gel biraz nefeslenelim şöyle. Selamun aleyküm pirim. Aleykümselam şeyhim, hoş geldiniz. Estağfurullah. Hele bize 2 şerbet veresin. Baş üstüne.
Afiyet olsun şeyim. Sağ olasın pirim. Bu aklında zekatı olması gerek değil mi? Hayra yormaktır aklında zekatı. Zekatsız akla zeka derler Yunus'um. Ona kıymet vermemeli. Zekanın en çoğu şeytanda. Şeytani bilgi deriz ha, akıldan yoksundur esasında. Bilgi ne diye edinile? Kullanılmayan bilgi eşek yüküdür. Bilmek tatbik iledir. Tatbiksiz bilgi insanı cahil eder. Kör, sağır eder. Nasıl ki bedenimizle yaptığımız işleri öğrenmek, bilmek, onu tatbik etmek iledir. Akıl içinde doğrusu bu olsa gerek. Bilgiyi tatbik etmez isen o akıl çalışır mı? Ha atıl bir akıl, ha bizim Merkep Efendi'nin heybesi. Ne farkı var kitapları hangisine doldursan? Şimdi tut sen, dünyada en iyi demir dövmeyi ben bilirim de. Ama dövmez isen o bilgi demiri bir nesneye döndürür değil. İşte adalette de böyle. Adalet dediğin bir bilme meselesi. Hakkı bilme, varlığı bilme, kendini bilme. Şimdi sen bu bilgiyi tatbik etmez isen adalet olur mu? Olmaz elbet şeyim. Hani bu din nerede derler ha? İşte buradadır Yunus'um. Hayatın en ortasındadır bizim inandığımız din. Akledin demez mi kitapta? Ya çaba gösterin demez mi? Ne içindeye ki bunları? Kitabı kılıfa koyup öpe koklaya duvara asmak için der olmasa gerek. Sana peşimizde dolanma denmedi mi Pirdaş? Şeyh Efendi soranda ne derim Kasım Efendi? Ne ettiniz bugün derse? Kasım Efendi'nin vakti yok değil mi diyeyim? İyi o vakit. Madem o kadar teşnesin dervişliği öğrenme, düş bakalım önümüze. Allah, bismillah, ya 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 Allah, bismillah. Selamünaleyküm ağalar. Ve aleykümselam şeyhim. Hoş gelmişsiniz, şerefler vermişsiniz şeyhim. Hoş görmüşüz ağalar. Pazar ola. Eyvallah. Buyurmaz mısınız şeyhim? Sağ olasın bayramım. Hoş gelmişsiniz şeyhim. Bu ne mutluluk bize. Sen de hoş gelmişsin Yunus Efendi. Hoş bulmuşuz Mesut Efendi. Şöyle bir Gümüştekin Efendi'nin dükkanına varalım dediydik. Ahiler derleyip toparlamışlardır. Meseleyi çözende... Mesele hallolunmuştur Pirim Mesut. Yunus Efendi'ye demiştir bey,
Varsın dükkanını açsın de. Hayırlı olan olmuştur şeyhim. Eksik olmayasın Yunus Efendi. Estağfurullah. Zayiat boldur ama. Dergahımız namına karşılarız ne gerek var ise Pirim Mesut. Estağfurullah şeyim. Bizler ne güne dururuz. Elle veririz, kurarız gene. Bir olanda ne olmaz ki şeyim. Yiğitbaşı, hele bir tas tamam çıkarın bütün zayiatı. Sonra istişare edelim ocakta. Madem ki derviş defterine adın yazdırmak istersin. O iş öyle kolay değildir. Ha dersen ki şeyhimiz bende sıkıldı. Öyle olanı öğret bana. O vakit şimdiden bilesin. Eğitimimiz serttir. Çetindir. Ne usul görmüş isek şeyhimizden elbet. Hele öncelik yattığın yeri pak tutasın. Namaz kılınmaz mı şu hücrede bire gafil? Bırak. Söz konuşuruz şurada. Müsaade buyuran da gör işini. Bilesin o vakit, dervişin alameti hırkasıdır. Nasıl ki kadının cübbesi, sultanın kaftanı vardır, dervişin işareti de hırkasıdır. Bilmediğin bir yadelle bir dervişi nereden bilir tanırsın? Hırkasından elbet. Ama bir hırka giymeyle de derviş olunur değil elbet. Hırkanın içinde adam olacak Adem Efendi. Yo ise bir hırka ziyan olmuş olur. Gör şimdi ne işin var ise. Maşallah. Yüzünüz güler beyimiz. Dikkat mi celbeder olmuştur yüzümüzün gülmesi artık? Ne ola ki beyimizin üzüntüsünü alıp giden bu iyi haber? Vardır elbet bir sebep. Sebepsiz kuş uçmaz. Vardır. Çok değil. Alırsın haberini tez vakit. Yunus Efendi gelmişlerdir beyim. Kolcular haber eyleyiver demişlerdir. Gece gelen de pek keyifsiz idi beyimiz. Neşesi gelmiştir. Allah bozmaya. Öyledir. Hoş gelmişsiniz Yunus Efendi. Buyurasın hele. Yunus Efendi, sanılmaya ki şeyhimize olan hürmetimizin kabul görmemesinden dolayı şeyhimizin aleyhineyizdir. Biz ahalinin rağbet ettiğine rağbet ederiz. Şeyhimiz de her daim barış içre olmayı öğütler. Barışı kuracak olan da her daim yönetendir. Madem ki mesuliyet yönetendedir, o vakit beklenti de ondan olsa gerek. Barışı kurmak, savaşı kaybetmek midir? Tam tersine, akil bir yönetici için barışı kurmak,
karşı istikamette olanları da kazanmaktır. Elle tutulmaz. Ama mülkün dirliğini ayakta tutan bir nimettir barış. O vakit asıl güç her arzu ettiğini elde etmek olmasa gerek. Oysa yöneticinin ehil bir akıl olmasına ne gerek ola ki? Şahin Bey'imiz geldiler beyim. Öğlen olur neredeyse. Gençlik baştayken biz Konya yolunu uçar da geçer idik toru atlarımızla Yunus Efendi. Ne o atlar kaldı, ne o erler. Ben de merak ederdim ne vakit bağışlarım bunu değil. Kurban olduğum yüce Allah her kula bir fırsat sunar işte. Yunus Efendi, az evvelce de dediğim gibi Şeyh Efendimiz'e olan hürmetimizin hududu yoktur. Bizim namımız Candaroğlu. Sevdiklerimizin var vakitlerinde değil, dar vakitlerinde yanındayız. Madem ki danışmanımızsın, işitmende bir sakınca yoktur. Tapduk Emre Hazret'e olan hürmetimizi akrabalık bağıyla güçlendirmeyi düşünürüz. Şeyhimizin kerimesi bacım sultanı, oğlum Şahin'e istemeye karar kılmışım. Siz ne buyurursunuz şeyhimizin kerimesiyle oğlumuz Şahin'i evlendirme kararımıza Yunus Efendi? Niyet edilmiş, karar kılınmış beyim. Hakkımızda hayırlısını vere yaradan inşallah. Kolcu! Emredin beyim. Tez Şahin Bey'i ve Zahide Hatun'u ünle. Huzurumuza geleler. Müsaadenizle beyim. Müsaade sizin Yunus Efendi. Hele biz vaziyeti açık edelim ev halkına. Kaşıkla kaşıkla. Mis gibi çam balı. Ta Elmalı'dan gönderivermiştir Şeyh dedenin ahbapları. Elmalı nere ola ki? Bilmezsin sen. Irak çok. Denizin yamacında, dağların kovuğunda. Ben hiç deniz görmedim. Görürsün elbet bir gün. Tereyağından da sür. Hadi.
Kaşıkla. Can boğazdan gelir oğlum. Yaptığın düzenbazlığı anlamamışım sanırsın değil mi? Yunus Efendi'nin canı ayran istemiş. İstememiş mi? Kendisine soran da istememiş. Ben istemişim Yunus Ağam adına ama o ister diye çıkıvermiş ağzımdan demek. O vakit hele sabah sabah ayranından bir içe de içi ferahlaya diye hata mı etmişim? Etmemişsin elbet. Ama bana öyle gelir ki yalan söylersin. Eyvah! Yunus Ağam'a dediysen o da basar ilk görende zılgıtı. Şimdi sözü fazla uzatmaz, sadede geliriz. Sen de merak edersin beni neden affeyler diye. Tay, at olan da at dinlenir. Oğul adam olan da ata dinlenir. Ama bekar adamın ipi pazarda olur. Bekar adam yarım adam. Bir aile kurup evini dahi idare edemeyene değil beylik, davar ağlı vermezler. İş bu sebepten ahali içinde muteber yeri bulunan Şeyh Tapduk Emre'nin kerimesi Bacım Sultan ile seni evlendirmeye karar kılmışız. Kararınız kararımdır babacığım. Ne karar verseniz mutlak en doğrusunu seçersiniz beyimiz. İsabet buyurdunuz. Beyzademiz için kardeşliğin Bacım Sultan'dan daha uygun, güzel ve dahi ahlaklısını bilmezim. Ey o vakit. Niyetimiz hayırdır. Akıbetimiz de hayrola. Önce usulünce varalım. Allah'ın emriyle arzumuzu iletelim. Adamları çarşıya salın. İpeğin hasını, altının tasını. Namımıza yaraşır olsun gelinimize sunacaklarımız. Sonrası 40 gün 40 gece davullar çalınsın Nallıhan'da. Kolcularımız haber uçursunlar Konya Sarayı'na. Sultan Kılıç Arslan Han Hazretleri dahi düğünümüzü şereflendire. Allah her evlada sizin gibi bir ata nasip eyle beyimiz. Az biraz çeşmenin suyu kuruyanda nasıl da yola gelmiştir Şahin Beyimiz. Noksansız itaat eder. Hele sen de önden var hatun. Bacım Sultan kızımız ile valide anamıza aşikar eyle vaziyeti. Şeyh babam. Ya ona? Nereden öğreneceğiz? Göreneklerimiz bu bizim. Görenek atalardan gelir aka aka. Ta Ahmet Yesevi pirimizden mirastır sanatımız. Oh, eşeğin de maşallah. İnsan olsa o kadar iyi satış yapamaz. Kaşığımızı satan değil, alan eşek olmaya İsmail'im kurbanım. Gerisi teferruat. Lebbeyk şeyhim. Gel hele Saruhan'ım gel.
Beni ünlemişsiniz şeyhim. Ünledik ya. Hele işin yok ise çarşıya var da Konya'ya ilk kervan ne gün kalkar imiş öğreniver de gel. Emriniz başım üstüne şeyhim. Müsaadenizle. Konya'ya mı gidersin sen? Beni de götür o vakit. Gidersek götürürüz elbet İsmail'im kurbanım. Gitmezsen ne demeye Saruhan Efendi'yi kervan saati sormaya gönderirsin? Yunus ağam da götürürdü sözde. Konyalı mollaydı yanağım. Mevlana Hazret dergahına varacak idik. Emir buyurduğunuz gibi Değirmenci Fettah Efendi'ye vaziyeti ilettik Yunus Efendi. Çok minnet etti beyimize, dahi size. İyi etmişsin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hele bize biraz müsaade et Sarı Ağa. Sizi biraz halsizce görürüz Yunus Efendi. Yorgun düşmüşüzdür biraz. Yunus Efendi, hem şeyhimiz Tapduk Emre'nin hem de bizim ortak tanışımız, dahi danışmanımız olarak bu hayırlı iş için şeyhimize geleceğimizi haber etmenizi arzu ederiz. Eğer ki şeyhimiz de uygun görür ise yarın akşam varalım bacım Sultan kızımızı istemeye. Yüklenin hediyelerimizi. Bacım. Zahide. Hoş gelmişsiniz. Gel. Hoş görmüşüm. Hoş geldiniz. Hanım anam yok mudur? Vardır ya, içeridedir. İyi. Siz geçin içeri. Zahide. Hayır olsun inşallah. Hayır elbet, hayır. Müjdeli haberlerim vardır size. Gel sen gel. Sen arabaya var. Şuraya bırakıver. Hayır olsun kızım. Düğün mü vardır, bayram mı? Allah söyletir hanım anam. Buncağız ne ola ki benim an yüzlü kardeşliğime? Dünyanın altını kaynatıp boynuna gerdanlı yazsan gene azdır. Ana, Zahide ne der? Sen anlamış mısın bir şey? Anlamışızdır da
Hele bir tane tane anlatsa daha iyi bir anlarız elbet. Danışmanımız olarak bu hayırlı iş için şeyhimize geleceğimizi haber etmenizi arzu ederiz. Müsaade var mıdır Yunus Efendi? Buyurasınız Şahin Bey. Nedir mesele? Buyur etmez misiniz? Estağfurullah. Buyurun. Eğer ki babamın evlenmem konusundaki kararında bir etkiniz var ise başarılı bir çözüm sunarsınız vaziyetimize. Sizinle mazimiz pek iyi değil. Ama bu geleceğimizin iyi olmayacağı anlamına gelmez. Bakarsın evlenip bir vakit sonra bey koltuğuna oturanda tecrübeli bir danışmana ihtiyacım olur. Ne dersin be Zahide? Ağzından çıkanı işitir misin sen? İşitirim elbet. Pek de güzel sözlerdir. Ömrü hayat bekar mı kalırım sanırdın? Sanmaz ama birden işitince insan... Yeni değildir anam. Epey vakittir meseleydi. Ama hayırlı olan vakit bu vakittir. Değildir. Kim sormuş ki bana ben ister miyim, istemez miyim evlenmek? Tabii. Biz Kocaeli'nde eskiyelim. Sen burada validemizin sıcak çorbasını iç şu yaşta. İstemem. Duyan da sanır ki bir beyoğlu değil bir baldırı çıplaktır talibin. Kızım, ha beyoğlu, ha yuvasız garip bir kuş. Ne fark ede ki? Hele bir hazmedelim şu haberi. Nesi var bunun hazmedilecek ana? Bir başkasını mı isterler? Beni isterler. Ben istemem. Bilmez misin kızım bacını sen? Üzülme. Hele bir şeyh baban gelsin ne der ne demez. Bizim dememizde olacak iş değil ya. Sen de he dersen tamam der şeyh babam. Ben Şahin'i düşünecek değilim anam. Ben kardeşlerimi düşünürüm. Yarın 2 gün sonra kim bile ne ola ne bite. Benim kardeşliğime bir göz köy evi değil, bir bey konağında ömür yaraşı. Hele görelim Mevlam neyler kızım. Gün doğana neler doğmaz. Bir günden bir güne anasından ayrı kalmadı ki hiç. Kolay mı? Koyun kuzusunu 6 ayda yarar bırakır. El yana değil ha geleceği yer. Ben de isterim yan yana olalım ömür boyu. İnşallah. İnşallah kızım. Hadi geç kal. Gidelim.
Allah'ın selamı da mı yoktur bre? Vardır elbet, olmaz mı? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nedir bu halin? Ne varmış halımda? Gözünün feri kaçmış. Hasta mısın yoksa? Yoktur bir şey. Yorgunluktandır zahir. Şeyh dedem burada mı? Huzurdadır. Destur şeyhim. Otur hele, otur. Hele öğreniverdin mi Saruhan'ın Konya'ya kervan vaktini? Öğrendim şeyhim. İlkin cuma namazından evvel kuşluk vaktinde kalkar imiş şeyhim. Sivrihisar'ında namazı kılar, oradan sabah ezanına kalmaz varır imiş. Velev ki kaçırdık. Bir ahir sefer ne vakit imiş? Bir sonraki devirisi gün öğle namazının ardındandır şeyhim. Her iki kervan da 3 altın karşılığında götürürler imiş. İyi bakalım Saruhan Efendi. İyi. Sağ olasın, var olasın. Zahmetler verdik sana. Estağfurullah şeyhim. Kızım. Ortada cenaze yok. Ağlaşırsın. Dur hele. Zoraki mi evirirsiniz beyin oğluyla beni ana? İstemezim ben. Hiç mi kıymeti yoktur benim gönlüm ne der? Ahu gözlüm. Ay yüzlüm benim. Kıyamet kopa da kırılmaya benim canımın gönlü. Yeter. Harap ettin kendini. Ben evlenmek istemem ana. İstemem. Var. De babama. Gelir. Gelsin bakalım. Kızının mutsuzluğuna sebep bir şey ister mi hiç baba? İstemez. Cihanı verseler saçının tek bir telini dahi vermez. Ne o? Niye haber edemezsin şeyhimize kızını isteyecekler diye? Yoksa kendin mi sevdalandın bacım sultana? Dersin bre gafil şeytan! Aşk demişiz. Bunun neresi şeytanlık Yunus Efendi? Mecnun şeytan mıydı nazarında? Ya Leyla? Destur Pirdaş, akşamın hayrola? Cümlemizin. Bir mahsur var mıdır şöyle çöküversek? Ataşı da harlamamışsın. Hava ayazdır. Ahilerin diline düşmüştür. Ki biz dahi işte vermişiz. Şükür bir arbede meydana gelmeden yatışı ortalık. Elbet kişi hiç hatasız olmaz. Hiçbir hata etmeyen hiçbir işin ucundan tutmamış demektir. Ama bir davranışta bulunan da kişi tek kendini değil, dergahın namını da düşünmeli. Ahalinin ağzı torba değil ki büzesin. Kişiyi kınayalım derken söz dolanır, dergahımıza geliverir. Allah muhafaza. Velev ki kişi kınanmaktan imtina etmeyen bir melamet ehli ola. Gene de dergahımızı gözetmek icap etmez mi? Yanlış anlaşılacağından değil Pirdaş.
Ama bey dayımızın vergiden muaf tutalım teklifini biz vakfiyemizin toprağını ekip biçen işleyen köylü için isteriz. Bilinir elbet ama biz gene de beyan ediverelim. Akşamın hayrı olsun Pirdaş. Cümlemizin. Destur şeyhim. Gel hele Yunus'um. Gel. Az yanaş hele Yunus'um. Gözümüze aklar iner artık. Ne feri kalır ne ışığı. Ama herkesin sesi gözdür bize. Şükür. Anlatıver hele. Nasıl gider vazife? Malumdur elbet şeyhimize. Anlat hele. Biz nereden bilelim? Aşktan gayrı keramet bilmeyiz. Sizi boş sözlerle meşgul etmemek için anlatıvermemişiz. Memnun muyuz değil miyiz? Ne önemi var ki şeyhim? Emredersiniz gideriz, emredersiniz döneriz. Haylice vakittir beyin verdiği vazifeler ile meşgulüm. İlkin siz gönderende sınamıştı bizi. Sonrası malum. Her ne vazife verdiyse onunla meşgulüm. Sınarlar elbet Yunus'um. Sınarlar. Yalan dünyanın halı işte. Zalim mazlumu sınar. Güçlü zayıfı, zengin fakiri, cahil alimi. Ama bilene sınav içre sınav vardır Yunus'um. Ne ola ki vazifeler? Nereden bilelim biz idare işini? Gün gelende bir dedikoduyu soruştururuz. Gün gelende bir mazlumun hakkı için adalet ararız. Bir de bakarız adalet ararken daha büyük bir belaya sebep olmuşuz. Ama emrinizi unutmayız. Yılmayız göz açıp kapayana. Varırız, beyi zor ile, cebir ile değil, ilmi siyaset ile yönetmeye ikna ederiz. Vakit olur ki senin sınavın başkalarının sınavı olur. Gün olur sen başkalarının sınavı olursun. Bu meşguliyet bize asıl sınavı unutturuvermesin. Yel eser geçer gibi bir bakmışsın, yolu şaşırmışız. Sınavda olduğumuzu unutuvermişiz. Şimdi tut ki seninki misal Ulu Karatay Medresesi'nde talebeleri sınav edersin. Aralarından bazıları sınavda olduğunu unuturlar. Şimdi o hoca görmez mi? Anlamaz mı davranışlarından? O vakit aldanmamak icap eder. Sen bir sınava girerim sanırsın ama bakarsın ki sınav iç içedir. Adalet ile sınanırsın. Makam ile sınanırsın. Kadın ile sınanırsın. Para ile sınanırsın. Ve dahi en mühimi de aşk ile sınanırsın Yunus'um. Ya sınavı kazanır yola devam edersin, ya sınavla beraber aklını da kaybeder,
bir Mecnun olursun. Madem ki aşk varlıktan yokluğa yol almak, o vakit Leyla'dan geçmeden Mevla'ya varılır mı Yunus'um? Vardım diyen çıksın ortaya desin, bilelim. Biz beyana inanırız. Gel hele Yunus'um, gel, yanaş hele. Sana bir sır verelim. Aşk bir nesnedir. Unutma Yunus'um, belle bunu. Hem de en kıymetli bir nesne. Değmelere verilmeyecek kadar kıymetli bir nesne. Ne bakır, ne gümüş, ne altın, ne zümrütü yakutlar. Aşktan kıymetli bir nesne yok. Aşk bir güneşe benzer Yunus'um. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Nasıl ki güneş yansıdığı toprağı ısıtır, karanlığı ışıtır, meyveleri olgunlaştırır. Tıpkı bunun gibi işte. Aşk da insanın hamlığını giderir, ciğerlerini pişirir, erdirir, olgunlaştırır. Güneşten nasiplenmeyen meyve olur mu Yunus'um? Olmaz, ölür. Aşktan nasiplenmeyen varlık da olmaz, ölür. Madem ki en kıymetli nesne aşk, en çetin sınav da onun ile olsa gerek. Unutuverdik bak Yunus'um. Bir şey diyecektin belli ki bize. Var, söyleyiver o vakit. Gelene gelme, gidene gitme denmez Yunus'um. Usulünce varana kapımız açık. Haberi varmış zaten kızım. Ne der? Konuşur mu öyle şey? Belli değil mi ne diyeceği? Belli elbet. Gelsinler önce bir konuşalım diyecek. Kızım. Yavrum. Gelenek var, görenek var. Yola çıkmış talibe varmayın evimize denmez. Nereden haber olmuş peki? Zahide diyecek değil ya. Yunus Efendi haber etmiştir. Yunus Efendi mi? He ya, ona demiştir bey herhal. Haber ediverdiği. Kızım, yavrum üzülme. Üzülme. Hadi, hadi git yat. Zorla karşına alamadığını evlilikle de olsa yanına çek. Siyasetin kanunu bu. İyi. Yerinde olsam sevinirdim. Siyasetin kanunundan kârlı çıkan sensin. Değil beyoğlu. Konya'da şehzade olsan bulamazsın bacım sultan gibisini. Ona bir şey mi dedik? Biz de bey olalım diye bir çirkinceyi alacak değiliz.
Kardeşliğimle evlenip başka konağa göçmek yok ama. Peşin peşin derim. Belli olmaz mı sanırsın bu kadar çok istemenden? Benden çok istersin bacım Sultan'la evlenmemi. Bırakasın şimdi. Dua edelim de bir aksilik vermeye Allah. Biz kabul etmişiz ya, ne aksilik olacak? Şeyhin kızı, yok ben istemem, ben varmam o beyoğluna mı diyecek? Varlık değil, yokluk çekmek isteriz mi der yoksa? O konağa misafir dahi varmamı istemezsiniz. O vakit niçin o konağa gelin olarak varmamı istersiniz? Ben haber etmişim sadece şeyimize. Elçilik etmişim arada. İstemesem de vazifemdir. İstemeseniz fikrinizi beyan ederdiniz şeyh babama. Haber eden de. Kızım. Kızım, akşamına istemeye gelirler. Gündüzünde ortada yoksun. Onca hazırlık bekler. Beni ünlemişsiniz şeyhim. Gel hele Adem'im, gel otur. Nasılcasın? Sağlığınıza duacıyız şeyhim. Sağ olasın, var olasın. Adem Efendi, hele işin yok ise var kervansaraya. Konya'ya ilk kervan ne gün gider imiş? Öğreniver de gel hele. Konya'ya mı dersiniz şeyhim? Demişiz ya Adem. Müsaadenizle varıp geleyim şeyhim.
Yunus Efendi haberi getirmiştir. Bu akşam varırız müstakbel gelinimizi istemeye. İnşallah beyimiz. Ne der? Yoklamadın mı ağzını? Bu vakte kadar hanım anamı bunca şaşırmış görmüşlüğüm yoktur. Böyle nasip de sultan kızına çıkar hatun. Biz faniyiz. Yarın göçüp giden de bu koca mülk kime kalacak? Sırtımızı alıp götürecek değiliz ha. Allah gecinden versin beyimiz. Hem istemezler mi? Burada beraber bir çatı altında bir ömür geçirelim. İsterler elbet. Yabancı er isteyecek değiller ha. İyi bakalım, iyi. Uygun iseniz eğer. Kendi namımız için değil. Bacım ile Şahin'in meselesi için. Eninde sonunda evlenecek, yuvadan uçacak. Ama isterim ki onun için hayırlı olan ola. Var gününde herkes sultan, herkes kulun. Ama dar gününde öyle mi? Hem de Şahin nezaket sahibidir. Şairdir. İnce ruhludur. Bacıma nice muamele edeceğini bilmesem, sade varlık için ister miyim? Dara düşenin gönül darlığı da bitmez. Yunus Efendi, siz dergi hayatı nedir bilirsiniz. Günün birinde bir dervişe varsın ister mi insan en yakınını? Bir hırka, bir lokma ile çoluk çocuk mu doya? Şeyh babam belli ki değer verir sözünüze. Edeple yanına varıp usulünce deseniz dinler elbet. Yanlış anlamadınız beni inşallah.